Selam arkadaşlar. Bugün size Harley'in Sportster ailesinin 10 probleminden bahsedeceğim. Bu problemlerden bazılarını ben yaşadım, bazılarını arkadaşlarım yaşadı. Sadece forumlarda okuduğum ve söylenenler değil, tecrübe edilen problemlerden bahsedeceğim. 10 problemlik bir liste hazırladım size. Bunu en az kritik olandan en kritik olan doğru anlatacağım. Bu listeye geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olup destek olursanız sevinirim. Hazırsanız başlıyoruz. 10 numara fren lambası. Fren lambasından kastım ne? Fren manetini sıkıyorsunuz, fren lambası yanıyor. Fren manetini bırakıyorsunuz, fren lambası sönmüyor. Bu problem neyden kaynaklanıyor? Ön fren manetinde bir switch var arkadaşlar. Bu switch takılı kalıyor. Siz fren manetini bıraktığınız halde bu takılı kaldığından fren lambası sönmüyor. Bununla ilgili bana çok soru geliyor Instagram'dan vesaire. Bunun çözümü çok basit. Bu switch'i VD40'lamanız lazım ve sorun çözülüyor. Bu benim başıma araç muayenesinde geldi. Frenleri bırakın dediğinde bıraktım ama fren lambalarım sönmedi. Bir süre sonra söndüğü için muayenede sıkıntı yaşamadım. Ama burayı VD40'ladığınız zaman bu sorun çözülür. 9 numarada elcikler var. Sportster'ların elcikleri gerçekten çok kalitesiz. Neden böyle kalitesiz elcik kullanmışlar bilmiyorum ama tanıdığım herkes bu kaliteden şikayetçi. Yazın yapış yapış bir hal alıyor ve genellikle bütün tanıdıklarım elcikleri değiştiriyor. 8 numarada ayaklık sensörü geliyor. Ayaklık sensöründen kastım ne? Bu makineler çok titreşimli olduklarından dolayı siz yolda giderken sensörle ayaklık arasında titreşim nedeniyle bir mesafe oluşuyor. Ve motoru park ettiğinizde ya da duraklama yaptığınızda, trafikte durduğunuzda motor stop ediyor. Ayaklık açık uyarısı veriyor. Bunun da çözümü ayaklığın sensöre denk gelen kısmına bir adet pul yapıştırmak. Böylece o aradaki mesafeyi azaltmış oluyorsunuz ve bu sorun yaşanmıyor. 7 numarada akü problemi var. Aslında bu akü problemi değil, Sportster'ların, Harley'lerin dahili alarmı olduğu için motoru uzun süre çalıştırmadığınızda alarmın aküyü deşarj etmesinden kaynaklanıyor. Bunun da çözümü akü şarj aleti almanız gerekiyor arkadaşlar. Uzun süre motoru kullanmadığınızda akünüzü şarja takarsanız bu sorunu yaşamazsınız. 6 numarada rulman problemi geliyor. Bu lastiklerin, jantların ortasında bulunan rulman, bilya diye de geçiyor. Sportster'lar tek kişilik tasarlandıkları için ve özellikle ülkemizdeki gibi bozuk yollarda sürdüğünüzde ya da artçılı sürdüğünüzde rulmanların ömrü kısalmış oluyor. Ben genellikle 16.000 kilometrede bir rulmanları değiştirmek zorunda kalıyorum. Bu tabii ki kullanıma bağlı olarak değişir ama rulmanların ömrünün biraz kısa olması dezavantajı. 5 numarada sol sinyal göstergesi var. Sol sinyal göstergesinin bozulması neden oluyor arkadaşlar? Şurada izleyebileceğiniz gibi motosiklet yıkama videosunda da anlattım. Motoru yıkamadan önce silikon sprey ya da VD40 ile sinyal göstergelerinin olduğu bölümü yağlarsanız buraya su kaçmaz. Ya da tazikli su kullanmazsanız buraya su kaçmaz. Ve motoru ayaklığa sola doğru yatırdığımızda sol sinyal göstergesinin olduğu yerde su birikmez. Burada su biriktiği için sol sinyal göstergesi çalışmamaya başlıyor belli bir süre sonra. 2014 ve sonrasındaki modellerde bu şekilde LED aparat var tek parça halinde. Öncekilerde ampul şeklinde tek tek ampulleri değiştirebiliyordunuz öncekilerde ama 2014 ve sonraki modellerde bu aparatı komple değiştirmeniz gerekiyor. 4 numarada kayış koruma demiri var. Bu da motorun titreşimli olmasından dolayı zamanla kırılmasına sebep oluyor. Buna ben bir çözüm bulamadım. 2 kez başıma geldi. İkisinde de kırılan parçayı kaynatıp yerine tekrar taktım. 3 numarada alternatör var. Sportster'larda alternatör debriyaj yağının içinde olduğundan dolayı ve bu yağ yüksek sıcaklıklara ulaştığından dolayı bobinlerdeki kabloların eridiği söyleniyor. Benim başıma hiç gelmedi. Eskişehir'de bir arkadaşımın başına geldi. Kablolar eriyince aküyü şarj etmiyor motosiklet. Bunun da çözümü alternatörü komple söküp bobinleri tekrar sardırmak oluyor. 2 numarada debriyaj balatası geliyor. Şuradaki videoda debriyaj balatasını değiştirirken gösterdim. Debriyaj balatalarının ortasında şöyle perçinli bir parça var arkadaşlar. Buna yurt dışında el bombası parçası diyorlar. Beklenmedik bir anda parçalanıp debriyaja zarar verdiğinden dolayı bu ismi vermişler. Harley bunu neden koymuş bilmiyorum açıkçası. Bu sorunun çözümü de şu arkadaşlar. Performans debriyajları var.
Harley'in de var, Aftermarket de var. Bu parçayı çıkarıyorlar. Bunun yerine şu görmüş olduğunuz metal plaka ve sürtünme plakasından birer tane daha ekliyorlar bu debriyaj paketine. Dolayısıyla bu sorun da ortadan kalkmış oluyor. Ve gelelim son maddemize, 1 numaraya. Bu en kritik madde arkadaşlar. Sportster'larda kranktan gelen dişliyle yağ pompasının dişlisi, ikisi de çelik. Yağ pompası dişlisi zamanla bu çelik dişliği aşındırdığı için bundan kopan metal parçaları motorun içine dağılıyor. Bu da tamiri çok zahmetli ve maliyetli bir probleme yol açıyor. Bizim arkadaşlardan birinin başına geldi. Geçici olarak hem yağ basıncını kaybediyorsunuz hem de motorun içine metal parçaları kaçmış oluyor. Bunun çözümü de motorun tamamen sökülmesi, o metal parçalarından ayrılması ve tekrar toplanması oluyor. Bu da bizim arkadaşımıza yaklaşık 10.000 lira gibi bir maliyete sebep olmuştu geçen sene. Şu anki fiyatları bilmiyorum. Buna engel olmanın yöntemi de şu: Harley'den ya da Aftermarket olarak bronz yağ pompası dişlisi alıyorsunuz. Bronzun yıpranma şekli çeliğe göre daha az olduğu için ve daha affedici bir madde olduğu için bu sorunu yaşama ihtimaliniz çok azalıyor. Evet arkadaşlar, benim hazırladığım liste buydu. Sizin de yaşadığınız ya da arkadaşlarınızın yaşadığı problemler varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kanala abone olmadıysanız da abone olabilirsiniz. Yanındaki çana tıklarsanız da sonraki videolardan haberiniz olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.